Herkese merhaba. Hızlıca bir emtialara bakalım. Dün gümüş için aşağıda 21.68-21.51 destek bölgesinden bahsetmiştik. Şu an için bu bölgeyi destek olarak çalıştırıyor. Aynı zamanda bakın burada bir kamu formasyonu oluşmuş olabilir. Bunun için aşağıda 21.51'i kırmadan bir tepki yaşanabilir. Bu da yukarıda 22.60'ları hedefleyecektir. 22.60'lar geçilmediği sürece burada talebin güçlenmeye başladığına dair en ufak bir görünüm yok. Hatta bakın şu son düşüş sürecinde bir bölgemiz var. 15 dakikalık grafiklere kadar inerek belirlediğim bir bölge. 22.89-22.79 bölgesi. Bu bölge geçilmediği sürece piyasanın talebe döndüğüne dair herhangi bir görünüm olmayacaktır. Ancak tabi bu sert satışında ufak tepkilerinin alınması gayet normal. 22.60'lara kadar yükselişler şaşırtıcı olmayacaktır. Eğer aşağıda 21.51 kırılacak olursa da bakın burada 20.93-20.58 bölgesine kadar satışlar derinleşir. Açıkçası bu da hiç hoş olmayan bir görünüm çıkartacak ortaya. Şöyle göstermek istiyorum, bakın şu dipten aldığımız takdirde burada bir ters çanak formasyonu oluşuyor. Dolayısıyla 20.50 kırılacak olursa şu yükseklik kadar satışlar derinleşir. Bu da yaklaşık 17 dolara kadar bir geri çekilme olabileceğini bize gösteriyor. Önceki dibimizde 17.55'lerde oluşmuştu. Dolayısıyla bu çift dip ihtimalini güçlendirmeye başladı grafikler. Burada tabii şöyle bir hareket de olabilir. 20.50'yi kırmaz, buradan tekrar bir yükselişe geçer ve bunu bir fincan kulp formasyonuna da çevirebilir. Böyle bir durumda da bu kulbun derinliğini önemseyeceğiz. Ancak tabii gene de bunun nihai hedefi şu çanak yüksekliği kadar düşüşlerin derinleşmesi anlamına gelebilir. Ama tekrar söylüyorum, unutmuyoruz, bu formasyonların çalışma ihtimali %50'dir. Bu tarz bir hareket oldu diye illa bu düşüşler gelecek diye bir kural yok. Biz gene haftalık grafiklerde kapanışları takip edeceğiz. Ancak şu an için gümüşte yükseliş yönüne herhangi bir sinyal, herhangi bir alım süreci göremiyoruz. Buradan bir ons altına bakalım. Ons altında da aslında benzer bir durum var. Bakın şu dipten başlayan yükseliş sonrasında yine bir çanak formasyonu oluşabilir. Şu an için dün bahsettiğimiz destek bölgesinin altında hareket ediyor. 1850-1842. Tekrar 1850 üstüne dönmediği sürece aşağıda 1824-1817 destek bölgesini takip edeceğiz. Şurada hatırlarsanız gene dün bahsettiğim bir bayrak formasyonu vardı. Bunun da hedefi gene aynı bölgeye denk geliyor. Dolayısıyla bugün içinde aşağıda 1817 kırılacak mı? Bu önemli olacak. Yukarıda da 1850 direncini takip ediyor olacağız. Buradan bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Altın gümüş rasyosunda da yukarıda 84-64 üstüne yerleşmeye başladık. Ancak bakın şurada bir gene yükselen kamu formasyonumuz var. Bu paternin düşüşünü aslında aşağıda 83'lere kadar takip edebiliriz. Ancak bu görünümde herhangi bir bozulmaya sebep olmaz. Ons gümüşteki bu 22.60'lara kadar yükseliş gerçekleşir. Bu da altın gümüş rasyosunda 83'lere doğru geri çekilmeleri tetikleyebilir. Gayet normal bir harekettir. Bu piyasanın döndüğü veya emtialarda altında gümüşte bir alım sürecinin başladığını bize göstermez. Yukarıda da bugün için takip edeceğimiz direnç bölgesi 85-54 olacak. Buradan hızlıca bir platine geçelim. Platinde oldukça kritik bir bölgedeyiz. 817'den başlayan şu yükselişin %61.8 seviyesini geri almış durumda. 927-904 takip edeceğimiz önemli bir destek bölgesi. 904 kırılacak olursa burada da 817'lere doğru satışların derinleşme ihtimali var. Henüz burada da herhangi alım yönlü bir sinyal alamıyoruz. Yukarıda öncelikle 966-957 direncinin kırıldığını görmemiz lazım. Sonrasında da şu son arzdan daha güçlü bir talebin geldiğini
geldiğini söyleyebilmek için de yukarıda 990'ın üstünde hareketler görmemiz gerekecek. Aksi takdirde dediğim gibi 817'lere doğru burada da satışların derinleştiği bir süreci takip edebiliriz. Buradan bir de Palladium'a bakalım. Palladium'da da aşağıda 1556-1538 desteğini takip ediyorduk. Şu an için bu bölgenin altında hareketler görüyoruz ve 1500 gittikçe önem kazanıyor. Burada da 1500 dolar kırılacak olursa şöyle haftalık grafiklerden göstereceğim gene bunu. 1383, bunun da altında 1269'a kadar satışlar derinleşebilir. Hatta burada 860 dolar riski de var. Çünkü 1500 doların kırılması demek şu geçen 2 senede yatay hareketinin desteğini kırdığı anlamına gelecek ve şu yükseklik kadar düşüşlerin tetiklenebileceğini bize gösterecek. O yüzden Palladium yatırımcısının çok dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Buradan hızlıca bir gramlara da bakalım. Gramlarla ilgili satış yapalım mı gibi sorular geliyor. Düşüşler daha da devam eder mi sorularını alıyorum. Açıkçası burada 14 liranın üstündeki hareketlerde bu soruyu bana sorsaydınız satın derdim. En azından bir yarısını boşaltın derdim. Ancak şu düşüş sonrasında bakın bu bölgeyi destek olarak çalıştırma ihtimali var ve 1 liradan fazla 1,5 liralık bir düşüş de yaşanmış. Ben şu saatten sonra size gümüşü satın diyemem. Ancak elbette ki bu düşüşler devam etmeyecek anlamına gelmez. Aşağıda 12.27'lere kadar düşüşler sarkabilir. Burada onslara bir satış gelebilir. Evet, onslar bir miktar gramları da aşağıya çekebilir. Ancak dolar Türk lirasında bakın çok sert hareketler görmeye başladık. Bugün sabah saat 8 sularında 19.30'lara kadar bir yükseliş geldi. Dolayısıyla gramlara dolar Türk lirasını da esas alarak bakmak zorundayız. Burada bir kontrol kaybı yaşanacak olursa onslara her ne kadar düşüş gelse dahi dolar Türk lirasından dolayı gramlara gelecek bir yükseliş düşükten sattığınız gramları yüksekten tekrar yerine koymak zorunda bırakabilir sizi. Eğer gram satışı yapacaksanız da mutlaka dolara geçmeniz gerektiğini düşünüyorum. Hatta şu an içinde bulunduğumuz süreçte gram altın, gram gümüş ve doları fiziki olarak taşımanın çok daha sağlıklı olduğu bir süreçte olduğumuzu düşünüyorum. Buradan tekrar gramlara dönecek olursak, gram gümüşte 13.40, 13.14 destek bölgemiz vardı. İhlaller görmeye başladık. 13.14 kırılacak olursa da aşağıda 12.64, 12.27 destek bölgesini takip ediyor olacağız. 13.40 üstü hareketler dolara olası yükseliş gelecek olursa ve ons gümüşte de biliyorsunuz bir 22.60 beklentimiz var. Bu da tekrar yukarıda bir 13.98'lere doğru hareketler getirebilir. Ancak aşağıda 12.27 riskinin de olduğunu unutmayalım. Buradan gram altına geçecek olursak, gram altında da 1117 ve 1112 destek bölgelerinden bahsediyorduk. Şu an 1112'yi fiyatlıyor. Burada da 1100'lere kadar gayet normal olacaktır bu düşüş. Her ne kadar bakın burada gene bir kama formasyonu olsa da şu an alt bandını kırmaya çalışıyor. Dolayısıyla bu formasyon iptal olacaktır. Burada da düşüşlerin bakın şu konsolidasyon alanının direnç bölgesine kadar 1092-1085'e kadar devam etme ihtimali var. Yukarıda da gene 1143'ün üstünde hareketler görmediğimiz takdirde, yani şu son arz sürecinden daha güçlü bir talep geldiğini görmediğimiz sürece burada da henüz yükselişlerden bahsedemiyoruz. Ancak dediğim gibi dolar Türk lirasını yakından takip edeceğiz. Evet, emtialardan da kısaca bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.